Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hiç kod yazmadan uygulama geliştirebileceğiniz 8 farklı platformu size göstereceğim. Videoya başlamadan önce eğer bu videoyu beğenirseniz ve kanalıma da bir göz atın. Eğer kanalımı da beğenirseniz bu videoya like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın beni desteklemek için. Eğer bunları yaparsanız yeni videoların gelmesini garantileyebilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk uygulamamız Flutterflow arkadaşlar. Flutterflow zaten bundan önceki videoda Flutterflow ile bir yapılacaklar listesi uygulaması yapmıştık. Flutterflow, Flutter temelli yani Dart yazılım dilinin Flutter Framework ile yapılmış bir no-code app builder. Uygulamalarınızı bir sürü farklı platformda macOS, Linux, Windows, Android, iOS ya da bir web sayfası olarak nasıl isterseniz istediğiniz şekilde yayınlamanıza olanak sağlıyor. Ama tabii yük uygulamaları yayınlamak için bazı kısıtlamalarınız var. Bu tüm app builder'larda var. Uygulamaları yayınlamak için ya da source koduna erişmek için örnek veriyorum, bir plan satın almanız gerekiyor. Bunların hepsinde var. Bu videoda size tüm no-code app builder'ları göstereceğim. Hangisinin fiyat olarak daha mantıklı olduğunu da göstereceğim. Ona göre siz hangisi size hitap ediyorsa onu kullanırsınız. Flutterflow'un planlarına baktığımızda bedava planda uygulama geliştirmek için kullanabileceğiniz her şeyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir database sınırlaması yok. İçerik sınırlaması yok. Sizi kısıtlayan tek şey API. 2 tane API kullanabiliyorsunuz. Bu da aslında bedava plan için yeterli bir sayı, çünkü çok yüksek bütçeli olmayan uygulamalarda API'ler çok da fazla kullanılmaz aslında. Standart plan aylık normalde $30 ama ülkemize özel bir %40'lık indirim olduğu için $18. Bedava planın özelliklerine ek olarak uygulamanızı APK olarak indirmenizi sağlıyor ve kaynak kodunu da indirebiliyorsunuz. Aslında uygulamanızın kaynak kodunu bedava planda buraya tıklayarak view code deyip görebiliyorsunuz aslında. Tüm kodu buradan görebiliyorsunuz. Ama eğer indirmek isterseniz de bu plan size bu imkanı sağlıyor. Şunu söylemem lazım, eğer uygulamanızı web sitesi olarak yayınlamak isterseniz Flutterflow'un altında, yani size bir link veriyor. Tıpkı Wix'te falan kullanılan gibi. Uygulamanızın ya da web sitenizin adı .flutterflow.io diye bir link veriyor. Uygulamanızı web sitesi olarak bedava planda bile yayınlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Herhangi bir planı yükselttiğinizde size custom domain, yani .com diye bir domaininiz var diyelim. Herhangi bir domaininiz olsun. Uygulama.com diye bir domaininiz varsa bu domaini Flutterflow'a bağlayıp web sitesi olarak paylaşabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Pro plan $42 aylık. Uygulamanıza hiçbir efor sarf etmeden chat ekleyebiliyorsunuz. Bedava planda da chat yapabilirsiniz ama sıfırdan yapmanız gerekir. Pro planda size direkt altyapısını veriyor. Uygulamanızı tek tuşla App Store ve Play Store'a deploy edebiliyorsunuz. Uygulamanızı diğer dillere çok basit bir şekilde çevirebiliyorsunuz ve GitHub entegresi var. Gerçekten aralarında en mantıklı plan bu $42 olan. Flutterflow bu no-code app builder'lar arasında benim de en sevdiğim app builder, çünkü özellikleri çok geniş ve bedava planda da istediğiniz uygulamayı sınırsız kaynaklarla geliştirebiliyorsunuz. Sadece yayınlayacağınız sırada bir plan almanız gerekiyor. Planlar da makul fiyatlarda. O yüzden birincil olarak tavsiye ettiğim platform Flutterflow. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamız Draftbit dostlar. Bu arada şunu da belirteyim, bu tüm web sitelerinin linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tüm burada gösterdiğim uygulamaların linkini. Draftbit de aslında Flutterflow gibi multiplatform, yani web sitesi, Android, iOS olarak uygulamanızı paylaşabileceğiniz bir platform. Aslında bunu da yapabiliyor oluşunuzun sebebi Flutter kullanıyordu. Dart temelli Flutter Framework'ünü kullanıyordu ama Draftbit React kullanıyor. React da yine multiplatform desteği olan bir yazılım dili.
İsterseniz mobil, isterseniz web site olarak uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. Draftbit'in fiyatlandırmasına bakalım. Bunlar yıllık ödemeler, yıllık ödemelerin aylık ücreti, öyle söyleyeyim. Şimdi Draftbit'in kötü bir yanı var. Çünkü bedava planda üretiminizi sınırlandırıyor. İstediğiniz kadar sayfa ekleyemiyorsunuz, istediğiniz kadar da proje oluşturamıyorsunuz. Bu birazcık kötü açıkçası. Ve Draftbit de aslında özellik bakımından Flutterflow'dan daha kısıtlı. Kullanışlılık olarak da öyle. O yüzden benim tercihim değil. Ama React seviyorsanız ve bu uygulamanın source koduyla da etkileşime geçmek istiyorsanız, kendi fonksiyonlarınızı vesaire de yazmak istiyorsanız React dilinde Flutter'a aşina değilseniz sizin için güzel bir seçenek olabilir. Planları yükseldikçe imkanlarınız da artıyor. Ama en basit planda $20 verdiğiniz planda bile sınırsız sayıda proje ve ekran oluşturamıyorsunuz maalesef. Bu biraz sıkıntı. Ama hemen hemen olarak plan başı özellikler bunlar dışında Flutter'a çok yakın. Kötü bir olay var ki en çok içeriğin bulunduğu plan, mesela GitHub entegresinin olduğu plan aylık $200. Yani gerçekten çok yüksek bir meblağ. O yüzden benim çok tercih ettiğim bir platform değil ama dediğim gibi size hitap ediyorsa kullanabilirsiniz. Draftbit de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız ise Bubble.io. Bubble, Flutterflow'dan sonra en çok kullanılan no-code app builder'lardan biri. Bu da yine multiplatform destekleyen bir app. İstediğiniz fonksiyonda uygulamayı kod yazmadan geliştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bubble fonksiyon içerik bakımından Flutterflow'a çok yakın, komponentleri zengin bir platform. Draftbit'ten daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Flutterflow kullanmasam bunu kullanırdım büyük ihtimal. Bubble'ın ücretlendirmesine bakalım. Bedava plan. Bedava planda size sadece bir tane uygulama editörü veriyor. Bu biraz kötü bir kısıtlama açıkçası ama çok da sıkıntı değil. Bir tane sizin test etmeniz için hayli yeterli olacaktır. Bir tane app editör veriyor dedik. API konusunda herhangi bir sıkıntınız yok, onu veriyor. Component Library, Development Version falan zaten bunlar olması gereken şeyler. Bunlar olmadıktan sonra uygulamayı geliştiremezsiniz zaten. Planlar da bu şekilde. Dediğim gibi linkini aşağıya bırakacağım. Siz daha detaylı bakabilirsiniz. Bunun da planları gerçekten, hatta bunun planları Draftbit'in planlarından daha pahalı, öyle söyleyeyim size. Yani özellik bakımından Flutterflow'a çok yakın. Flutterflow bundan daha ucuz. Ben niye bunu kullanayım diye aslında insanın böyle diyesi geliyor. Ama dediğim gibi size hitap ediyorsa, kullanmak isterseniz tamamen serbestsiniz. Bir diğer uygulamamız ise kolayca kod yazmadan web sitesi geliştirmenizi sağlayan Webflow. Aslında bizim ülkemizde Wix vesaire var ama bu Wix gibi bir şey değil. Webflow çok daha profesyonel ve her şeyi üretmenizi sağlayan bir no-code app builder. Bu daha çok web site odaklı, o yüzden uygulama vesaire geliştiremiyorsunuz. Sadece web sitelerinizi geliştiriyorsunuz. Ama gerçekten aslında bu no-code uygulama geliştirmenin mihenk taşlarından birisi. Çünkü Webflow uygulamalar arasında en eski olanlardan biri diyebilirim. Fiyatlandırmasına gelecek olursak, bedava planda kısıtlamalar aslında çok hoş değil. Sizi database konusunda vesaire kısıtlıyor. Ama tabii ki deneme için bunu kullandıktan sonra diğer planları göz atabilirsiniz. Çünkü bundan önceki iki uygulamanın aksine business plan bile gayet ucuz ve yeterli bir durumda. Kullanabilirsiniz. Kendi kişisel siteleriniz için gayet yeterli. Band genişliği de, ziyaretçi kapasitesi de yeteri kadar yüksek. Kullanabilirsiniz. Başka bir uygulamamız da Framer. Framer yine Webflow gibi web sitesi yapmanızı sağlayan bir app builder. Webflow'a kıyasla çok yeni.
Ama özellik olarak benim için daha zengin. Ben daha çok seviyorum. Webflow yerine Framer kullanıyorum kullandığımda. Hemen bunun fiyatlandırmasına da bakalım. Figma'yı biliyorsunuzdur aslında. Webflow ve Framer'ın özellik bakımından çok yakın demiştim. Figma'da arayüz tasarlayıp prototip yapabiliyorsunuz. Onun da bir videosu gelir yakında. Çekerim yani Figma tutorial'ı. Figma'ya bu ikisinin de tam entegresi var. O yüzden kullanabilirsiniz zevkle. Bu uygulamaların arasında, listedeki uygulamaların arasında Türk lirasıyla fiyatlandırma yapan tek uygulama Framer arkadaşlar. O yüzden fiyatlar çok ucuz. Diğerlerine göre çok ucuz. Çünkü en iyi plan bile 7-8 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor şu an. Siz izlerken ne kadar olur onu bilmiyorum. Bedava planda test edebilirsiniz uygulamayı. Ve sonra diğer planlardan herhangi birini alabilirsiniz. Çünkü gerçekten ucuz. Bu 3 dolar. Bu 4 dolara yakın. Bu da 8 dolar. Yani çok ucuz. Ve bunlar aylık ücret. O yüzden siz yine linkten buraya bakarsınız. Framer aralarında en iyisi diyebilirim web sitesi geliştirmek için. Son olarak iki tane uygulamamız var. Glide ve Soft. Bu iki uygulama aslında sıfırdan bir uygulama geliştirmek için değil de şirketinizin mesela bir Google Sheets dokümanı olarak grafik listesi var. İşte karlar olabilir, zararlar vesaire olabilir. Bunları bu iki uygulamaya Glide ya da Soft'ra upload ederek istediğiniz şekilde bunu grafiğe dökebiliyorsunuz ve uygulamaya dökebiliyorsunuz. Bunlar direkt sizin datalarınızı, şirketinizin datalarını uygulamaya çeviren app builder'lar. O yüzden bu ikisini aynı kategoride değerlendirebilirsiniz. Glide ve Software'ın fiyatlandırmasını da yine açıklama kısmındaki linke koyacağım. Bunların fiyatları çok daha pahalı çünkü aslında bu uygulamalar büyük business'lar için geliştirilmiş uygulamalar. Hani uygulamayı satışa sunmak için değil ama çalışanlar arasında bir collaboration oluşmasını sağlamak için kullanılan uygulamalar bu ikisi. O yüzden fiyatları pahalı ve büyük şirketler için. Bugün size göstereceğim video bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu uygulamaların arasında benim favorim Flutterflow. Zaten videonun çoğu yerinde de bahsetmiştim. Multiplatform, gayet kolay. Her şeyi yapabiliyorsunuz. O yüzden benim ana seçeneğim bu konuda Flutterflow olur. Tabi daha önce de söylediğim gibi hangisi size hitap ediyorsa onu kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Başka bir videoda da görüşürüz.